Son dönemlerin en popüler mesleklerinden birisi artık YouTuber olmak. Tamam, YouTuber olmak çok güzel, çok iyi para kazandırıyor falan filan diye şeyler dönüyor ama YouTuber olmak o kadar da kolay değil. Bazen insanlar kendi aralarında konuşuyorlar işte. Abi çekiyorsun kameraya birden milyonlar izliyor. Yok, milyonlar kolay kolay izlemiyorlar. Bunun için yapılması gereken bazı şeyler var. İlk olarak YouTube'da bir konsept belirlemeniz lazım. Bir içerik stratejinizin olması lazım. Bir kanal açacaksınız ama bu kanalda ne paylaşacaksınız? Kanalda içerikleriniz bir haftada bitiyorsa ya da 2 haftada bitiyorsa, daha devamını çekemiyorsanız o iş orada biter. Sürekli devam edebileceğiniz bir konsept belirlemeniz lazım. Konsepti belirlediniz, içeriklerinizi iyi kötü bir kağıda yazdınız, hazırladınız. Daha sonra kamera karşısına geçeceksiniz. Ancak kamera karşısına geçtiğinizde dikkat etmeniz gereken şeylerin başında şu geliyor. Kameranızın iyi kötü bir düzgün açıda, güzel bir çekim yapabilmesi, ışığınızın olması ve mikrofonunuzun düzgün ses vermesi gerekiyor. Bir kere ben de kendim evde açtım, denedim. Ya işte birisi acil video istiyordu, kendimi çektim, gönderdim. Daha sonra dedim ya şuna bir daha bir bakayım. Ses cızır cızır, görüntü böyle karıncalanmış çamur gibi. Rezillik aslında. O videoyu YouTube'da milyonlar izlemez. Ve bunun hemen ardından da o videoyu çektiniz, ettiniz. Bir de bu işin montaj kısmı var. Montaj tarafında görüntülerin arka arkaya eklenmesi, seslerde falan ufak tefek cızırtılar varsa belki giderilmesi, belki arkaya müzik konulması, belki bir iki tane grafik, resim falan konulması. Bunların her birinin içinde mutlaka bir program kullanmanız gerekecek. Montaj kısmını da hallettikten sonra videoyu yükleyeceksiniz YouTube'a ve ilk 24 saatlik kritik sürece başlayacaksınız. YouTube'da bir video ilk 24 saatte çok fazla izlenirse devamı gelir. Ama ilk 24 saat sönük geçerse büyük ihtimalle o video çok izlenmeyecektir. Bunun için aslında yapmanız gereken şeylerin başında ilk olarak YouTube'da etkili bir başlık koymanız ve YouTube'un thumbnail dediğimiz görsel ön izlemesini özel olarak tasarlamanız gerekiyor. Burada özellikle mobil cihazlarda da okunabilecek metinlerle insanların dikkatini çekecek bir görsel hazırlamalısınız. Diğer yandan YouTube'un da kendi içerisinde bir arama motoru optimizasyonu var. SEO diyoruz buna, sosyal SEO. Burada description metinlerinde ilgili olabilecek anahtar kelimeleri tıpkı bir SEO uzmanı gibi tek tek yerleştirmelisiniz. Anahtar kelimeleri yerleştirdiğiniz bu description alanının birazcık uzun olmasına fayda var. Öyle 100 kelime, belki 150 falan değil de belki 300'lere, 400'lere çıktığınızda çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Videonuzun özellikle hemen çıkma oranları, yani ne kadar süre izlendikten sonra çıkılıyorya göre algoritma bu video güzelmiş, insanlar sonuna kadar izliyor ya da izlemiyor diye zaten sizi üst sıralara çıkaracak ya da çıkarmayacak. Bu videonuzun kalitesi, içeriğin kalitesiyle alakalı. Ancak diğer yandan kullanacağınız etiketler, description metinleriniz, hatta gelen yorum sayısı, beğeni sayısı ve beğenmeme sayısı, videonuzun paylaşılma sayısı, dışarıdan linklenerek sizin YouTube'a hit göndermeniz, bunların hepsi YouTube'daki sıralamanıza etki eden birer sinyal. Bu sinyalleri daha da fazla arttırmak için özellikle ilk 24 saatte de YouTube'da reklam vermenizde büyük fayda var. Google reklamları üzerinden YouTube'da videonuzun hızlı bir şekilde izlenebilmesini ve trendlere olmasa da çok hızlı bir şekilde bir 5.000, 10.000, 20.000 diye hızlı bir şekilde izlenmesini sağlarsanız o video devamı gelir, daha fazla izlenir. YouTube'da daha fazla izlenmenizi sağlayacak en önemli şey içeriğin kalitesi. İçeriğin kalitesinde de özellikle sesin iyi gelip gelmemesi, görüntünün iyi olup olmaması, bunlar çok önemli detaylar. Ama bunlar birazcık uzmanlık gerektiriyorlar. Burada EasyChat adında bir girişim devreye giriyor. EasyChat sizin için saatlik stüdyo kiralama servisi. Saatlik olarak stüdyoyu kiralayabiliyorsunuz. Gelip kameranın karşısında sizin için kurulmuş ışıkla, sizin için hazırlanmış mikrofonla düzgün bir açıda bir profesyonelin yardımıyla çekiminizi yapıyorsunuz. Çekiminizi yaptıktan sonra isterseniz ham videoları montajlamak için götürebiliyor ya da yan tarafta direkt olarak montajı kendiniz basit bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Ve aslında sabahleyin EasyChat'a girip 2-3 saatlik video çekiminin sonunda akşama YouTube'da yayınlamak için onlarca videonuz hazır olabiliyor. YouTube'da iyi bir içeriğe sahip olabilmek için bütün bu uzmanlıklara çok da fazla ihtiyacın yok. Sadece kendi anlattığın işi iyi bil yeter. Gerisini zaten EasyChat halledecektir.